Herkese merhabalar. Merhabalar. Biz bildiğiniz gibi yaz tatilinde İstanbul'u Defne ile beraber keşfe başlamıştık. Geçen İstanbul rotamızda Çubuklu'yu gezmiştik. Şimdi Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Defne ile beraber böyle İstanbul'da turist olmak istedik. O yüzden de Defne kendine bir İstanbul kartı almıştı. Onunla beraber daha çok böyle vapurla seyahati ama deniyoruz. Çünkü İstanbul'un trafiğine girmeden o keyifli noktalarını biz gezmek istiyoruz. Size de bir sonraki hafta eğer fikir verebilirsek ne mutlu bize. Bugün Defne'nin dediği gibi Galata'ya doğru yola çıkacağız ama amacımız sadece bir noktayı görmek değil. İstanbul'un o tarihi noktalarına yolculuk yapmak. O yüzden size göstereceğimiz birkaç tane yer var. Siz şimdi kanala abone olup bu videoyu da arkadaşlarınızla bir paylaşın. Arkanıza yaslanın. Biz İstanbul rotalarımıza başlayalım. Unutmadan kahvenizi de alın. Şimdi sizi 102 saniyelik bir İstanbul tarihi yolculuğuna çıkarmak istiyorum. Hemen arkamda İstanbul'un tüneli var. Tünel nedir? 1875'te arkamdaki tünel yeraltı taşımacılığının dünyadaki ikinci örneği olmuş. Ve biz şimdi İlk örneği İngiltere'de, Defne'nin dediği gibi Londra metrosu bayağı bir uzun. Bizimki 500 metre, 100 saniye sürüyor. Çok güzel, çok kısa, tatlı bir örnek ama en azından dünyada ikinci örnek olması açısından önemli. Peki ne işe yarıyor? Şu anda bulunduğumuz Galata bölgesi eski zamanlarda İstanbul'un ticaret merkezi. ben anlatabilir miyim? Yukarıdaki Galata Kulesi'ne çıkmak için çok yokuş vardı. Fransız bir mühendis de dedi ki ben bu insanların çıkmasını kolaylaştırmak için asansör tarzında bir işletme yapacağım. Sonra bunu başkana danıştığında başkan olur dedi ve dünyanın ikinci metrosunu yaptı. Tam da Defne'nin size anlattığı gibi iki vagonu var. Yukarıdaki vagon aşağı indiğinde aşağıdaki vagon yukarı çıkıyor. Çalışma prensibi bu kadar basit ve Galata'nın ticaret bölgesiyle İstiklal'in eğlence bölgesini birbirine bağlamış oluyor. Şimdi bize Defne ile beraber şu tarihi bir yolculuk yapalım. Hadi gel. ...150 yıllık bir yolculuk yaptık 100 saniyede tünelden şimdi İstiklal Caddesi'nin tünel meydanı yani İstiklal Caddesi'nin son tarafına geldik. Buradan da nostaljik tramvaylar Taksim Meydanı'na doğru gidiyorlar. Eskiden tünelle bu tramvaylar birbiriyle ilişkili olarak toplu taşımada kullanılıyormuş ama daha sonradan kaldırılıp bizim bildiğimiz işte lastik tekerlekli otobüslere geçildiğinden beri zaten İstanbul'un çilesi bitmiyor. Neyse ki artık yavaş yavaş etrafta metro ağımız da gelişmeye başladı. Bu İstiklal Caddesi'ni size... Ne diyorduk? Bak Defne de geldi. Nasıl, beğendin mi tüneli? Evet. Bu İstiklal Caddesi'ni size başka bir zaman tekrar göstereceğim ama şimdi tünel meydanından aşağıya doğru 400 metre yaklaşık yürüyerek Galata Kulesi'ne doğru gezeceğiz. Hadi gelin. Şimdi o Fransız mühendisin çözdüğü sorunun olduğu yokuştan aşağı doğru iniyoruz. Galipdede sokağı ve devamında da Yüksek Kaldırım sokağı devam eder. Burası çok turistik bir yerdir. Sağlı sollu çok güzel mağazalar, müzik aletleri satan mağazalar vardır. Ve çok güzel meyve suyu da satan yerler vardır. Böyle sağlı sollu biraz mağazalara bakıp kuleye doğru yürüyelim biz. Ne söyledin Defne? Çilek, ananas, mango. Oldukça karışık. Ben de karpuz suyu söyledim. Şöyle yokuş aşağı inerken biraz serinleyelim. Kuleye yaklaşıyoruz.
Ve geldik bugünkü rotamıza. Bildiğiniz gibi şehirlerin bir sembolleri her zaman vardır. Bu ya bir heykel olur, ya bir anıt olur, ya da arkamdaki gibi kule olur. İstanbul deyince aklımıza gelen en önemli görsellerden birisi Galata Kulesi. Dünyaca ünlü. Şu an kuyruğu arkamda görüyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden insan var. Kule 1. Justinianus tarafından milattan sonra 50. yıllarda yapılmış. Ama şu anki halini, bu gördüğünüz halini Cenevizler zamanında yapımına başlanıyor. 1350'li yıllarda. Tabi zaman içinde birçok işlevde kullanılıyor. Çeşitli eklemelerle beraber günümüzdeki halini alıyor. Yakın zamanda da bir restorasyon gördü. Şimdi müze kartla girilebilen bir yer burası. 60 metre yüksekliği var. 11 kattan oluşuyor. Yığma taş, silindirik bir kule ve Evliya Çelebi'nin söylediğine göre de Hazarfen Ahmet Çelebi'nin buradan uçmaya başlayıp Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na indiği kule. Yani tarihi açıdan çok şeylere tanıklık etmiş durumda. Gelin beraber kuleye bir çıkalım. Hazarfen Ahmet'in buradan böyle atlayıp uçması gerekmiyor mu? Nereden atlıyor bu? Galata Kulesi'nin asansörüne bindik. Yukarıya 11. kata kadar çıkıyoruz. Güzel de böyle görsellerle beraber sanki eski zaman İstanbul'unda bir manzaraya karşı yukarıya çıkıyoruz. Asansörle 6. kata kadar çıktık. Hemen bir kat sonra merdivenle şu an bulunduğumuz yere geldik. Burada ilk başta İstanbul'un Tarihi Yarımadası'nın bir maketi var. Oradan bir ön bilgi alınıyor demek ki. Kulenin 8. katına çıktığınızda artık seyir terasına ulaşıyorsunuz. Eskiden buraya geldiğimde burada bir kafe vardı. Neyse ki restorasyondan sonra kaldırılmış. Kız Kulesi'nde de aynı şeyi görmüştüm. Kulenin etrafında dolanıyorsunuz. Bir taraftan tabii sağa dönenler, sola dönenler derken bazı yerlerde sıkışıklık oluyor. Ama İstanbul'un en güzel manzarasını seyredeceğiniz bir yer tabii ki burası. İstanbul'un 7 tepesini seyredeceğiniz bir yer. İstanbul'un 7 tepesi Ayasofya'dan başlar. Nuri Osmaniye, Süleymaniye, Yavuz Sultan Selim Camisi diye her tepenin üstünde de bir Sultan Camisi ile beraber devam eder. Galata Kulesi'ne bence mutlaka bir gelin. İstanbul'da yaşayıp hatta İstanbul'da doğup büyüyüp de bu kuleyi görmeyen muhtemelen binlerce, milyonlarca insan vardır. Gerçekten İstanbul'un değerini bilmemiz gerekiyor bence. Yukarıya asansörle çıkmıştık 6. kata kadar. Aşağı inerken katlarda geçici ve kalıcı sergiler var. Şimdi onlara baka baka aşağıya doğru inelim. Kulede yaklaşık bir saat gezdik ve hemen karşısındaki Viyana kahvesine oturduk. Şöyle kendimize güzel bir tatlı San Sebastian. Defne de kendine pera söyledi. Beyoğlu'na yakışır bir şekilde. Kulede bir tek şey dikkatimi çekti. Müze mağazada bir turist nostaljik tramvay nerede diye sordu İngilizce olarak. Maalesef mağazada çalışan arkadaş İngilizcesi olmadığından o turiste yardımcı olamadı. Ben birazcık yardımcı olmaya çalıştım. İşte buraya çok yakın mesafede olduğunu söyledim. Böyle İstanbul'un göz bebeği olan bir turistik noktada İngilizce bilmeyen personel bana birazcık garip geldi. Onun dışında kule gerçekten güzel. Restorasyonu güzel yapılmış. Müze kartla da zaten ücretsiz gezebiliyorsunuz. Bize afiyet olsun. Çok yorulduk. Birazcık hararet giderelim. Biz artık Galata Kulesi'nin altında günü bitirdik. İstanbul'da turist olmak istiyorsanız geleceğiniz ilk yerlerden birisi Galata Kulesi. Hala sıra var ve dünyanın birçok yerinden insan burada. İstanbul rotalarımız bu şekilde devam edecek Defne ile beraber. Bekleriz her zaman. Kanala bir abone olursunuz, bir beğeni, bir yorum atarsınız. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizim için yeterli olur. Bir sonraki gezide görüşürüz. Hoşça kalın.